Şimdi yanıma geldiniz. Canınız sıkkın ya da keyiflisiniz. Tadınız kaçık veya sevinçten yerinizde duramıyorsunuz. İnanın hiç fark etmez. Cebimden çıkaracağım güzel, kaliteli bir çikolatayı size uzatmam sizi genelde mutlu eder. Tabii bir sağlık sorununuz yoksa ve çikolata sevmeyen azınlıktan değilseniz. Çikolatanın insan üzerindeki etkisi tam olarak bu. Mutluluk veren, iyi hissettiren ve insanın yedikçe yiyesinin geldiği sihirli bir gıdadan bahsediyoruz. Tabii dişlerinize, karaciğerinize ve hatta vücut kilo endeksinize verdiği zararları görmezden gelmemiz lazım. Neyse, çok çikolatalı bir giriş oldu ve ben artık konuya girelim istiyorum. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Başlıkta ya da kapakta gördüğünüz gibi GZT'nin Marka Günahları serisi yeni içeriğiyle sizlerle. Bugün masamızda Nestle var ve hazırsanız başlıyoruz. İçeriğimize Nestle'yi biraz daha yakından tanıyarak başlayalım. Şirket 1867'de Henry Nestle tarafından kuruluyor. Aslında kurulma hikayesi de epey ilginç. Ondan da bahsetmek isterim. Kurucu Henry'nin yakın bir arkadaşı, aynı zamanda komşusu oldukça erken bir doğum yapar. Bebek yaşıtlarına oranla güçsüz, çelimsiz ve hatta sağlıksızdır. Henry hemen çalışmalara başlar ve çocuğun gelişimine katkı sağlayacak bir formül için kolları sıvar. Formül tutmuştur ve çocuk hayatta kalmayı başarmıştır. Sonrasında bu formüle yaptığı birkaç eklemeyle tarihin en büyük gıda şirketlerinden birini kuracağını o günlerde bildiğini sanmıyorum. Her neyse, şirketin sloganı da gerçeklikten uzak olsa da kulağa hiç fena gelmiyordu. Good food, good life. Yani iyi yemek, iyi hayat denilerek oluşturulan slogan birçok insan için akıllarda kalıcılığı yüksek bir imzaya dönüştü. Peki sizce Nestle mottosuna uygun hareket ediyor mudur? Hemen cevap vereyim. Hayır. Hatta daha da ağırını söylemek istiyorum. İnsanlara iyi gelmesi bir yana yiyenleri resmen zehirleyen çok sayıda ürüne de sahipler. Nestle suistimalin kelime anlamı olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Çok sayıda formülün zararlı olduğunu bildikleri halde pazarlamaktan da geri durmuyorlar. Bu konuda onların güçlü bir destekçileri de var. Nestle'nin birlikte çalıştığı ve dışarıdan destek aldığı hukuk birimi son dönem şirketlerinin sahip olduğu hukuki imkanların birkaç fersah ötesinde yer alıyor. Hemen her şikayete anında dahil olup henüz davaya dahi dönüşmeden sorunu çözmeye çalışan, daha doğrusu olmayanı olduğu gibi göstermeye çalışan bir ekipten bahsediyorum. Bu arada içerikteki bu sözler asla tüm hukuk çalışanları için söylenmiş değil. Nestle'nin hukuk birimini Amerika'da gıda üzerine araştırmalar yapan birçok forum ve STK'nın web sitelerinde görebilmek mümkün. Çok sayıda konuda fazlasıyla kötü bir şöhrete sahipler. Bu arada Amerika'da Nestle'nin 2016 ve 2020 tarihleri arasında tam 10.895 kez mahkemelik olduğunu da söylemeliyiz. Bu dava süreçlerinin bir kısmında ciddi sağlık sorunu yaşayan insanlar da yer alıyor. Yani girişte konuştuklarımızı bir daha düşünün. Çikolata yiyorsunuz ve sağlığınız tahmin edemeyeceğiniz ölçüde ve hemen bozuluyor. Bu çok da akıl kârı bir şey gibi durmuyor. Bu arada meseleyi çikolatayla da sınırlandırmamak lazım. Zira Nestle yalnızca çikolata üreten bir şirket değil. Tamı tamına 8.000 alt markaya sahip ve tahmin bile edemeyeceğiniz çok sayıda ürünün altında Nestle imzası görebilmek gayet mümkün. Marka günahlarının bu içerikteki konuğu uzun yıllar boyunca bebeklere ve çocuklara yönelik besinlerle ilgili büyük kampanyalar yürüttü. Bu iki alanda olmak için fazlasıyla direttiler ve kendileri için çok geçerli nedenleri de vardı. Söz konusu sektör yılda 15 milyar dolardan büyük bir hacme sahipti. Nestle tabii ki böylesi bir havuzdan payını almak istedi. Alışık olmadıkları bir sektörde ısrar etti ve bu ısrarlar nedeniyle binlerce bebek öldürücü olmayan ancak fiziksel zarar vericiliği ispatlanmış çok sayıda ürünle birebir muhatap haline geldi. Bu arada bu konu özelinde Nestle'nin tek günahı da bu değildi. Bu devasa hacim diğer gıda devlerinin de iştahlarını kabartmıştı. Nestle sektöre girmiş ve onu örnek alan diğer gıda devleri süt tozundan yapılmış mamaları anne sütünden daha besleyici olarak pazarlayarak binlerce sağlık sorununa sebep olmuştu. Nestle'nin marka günahları yolculuğunda bundan yaklaşık 50 yıl öncesine gidelim istiyorum. Bu tarihte şirket The Baby Killer yani bebek katili olarak anılacağı bir dönem yaşadı. Şirketin ürünleri çok sayıda çocuğa büyük sağlık sorunları olarak geri döndü. 1974'te tepkilerin büyümesinin ardından 1977'de Nestle'ye karşı büyük bir boykot başladı. Nestle bu tepkilere karşı tabiri caizse pişkin bir şekilde dava bile açtı. Yaptıkları hiçbir şeyi kabullenmeyerek davayı manipüle ettiler ve bu haksız mücadeleden kendilerini galip çıkarmayı başardılar.
Biraz önce bahsettiğimiz manipülasyon dalgasının başlangıç noktası tam da burası. Nestle uçsuz bucaksız manipülasyonlarına maalesef ki devam ediyor ve bundan da vazgeçmeyecek gibi gözüküyor. Peki sizce Nestle tek manipülasyonu hukuk konusunda mı gerçekleştiriyordur? İnanın bana hayır. Söz konusu tavır Nestle etiketlerine de yansımış durumda. Bir örnekle başlayalım. 2014 Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Ortaya çıkan ve delillerle ispatlanan skandala göre Nestle tam 10.000 paket dondurmasında yer fıstığı olmasına rağmen etikete yer fıstığı var yazmadı. Şirket fıstık alerjisi olan insanların tükettiği an ölüm riski yaşayacağını bildiği halde böylesi bir manipülasyondan geri durmadı. Aradan 3 ve 4 yıl daha geçti ve Nestle 2017 ve 2018'de iki farklı yanlış etiketleme skandalına daha imza attı. Şirket genetiği değiştirilmiş ürünleri yanlış etiketlerle Amerika'da satışa sundu. Hatta inandırıcılık katması için kafalarından bir kurum uydurarak daha kolay bir şekilde satmaya bile çalışmışlar. Bunun ayyuka çıkmasının ardından açılan dava 2020'de sonuçlandı fakat karar kamuoyuna açıklanmadı. Bu arada Nestle'nin bir satın alma işleminden de bahsetmek istiyorum. Şirket alerji ilaçları üreten bir başka şirketi tam 2.4 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu satın alma kamuoyunda neden ve hangi amaçla gibi iki soruyu aktif hale getirirken şirket çokça tepkiye rağmen bunu yalnızca ticari bir karar olarak nitelendirdi. Satın alınan şirketin birçok farklı ilacın üretim lisansları için yaptığı başvurularda şüpheleri Nestle üzerine odaklamayı yetti. Bir çikolata şirketinin bir ilaç şirketiyle oluşturabileceği herhangi bir birlikteliğin çok da masum olabileceğini düşünmek sanırım alışılageldik bir durum olmasa gerek. Evet, Nestle ve sağlık konusuna yoğun bir şekilde değindikten sonra oldukça acı bir günaha daha değinmek istiyorum. 2010'da yayınlanan The Dark Side of Chocolate belgeselinde Nestle'nin fil dişi sahillerinden aldığı kakao çuvallarını taşıyan 12 ila 15 yaş grupları arasındaki çocukların görüntüleri basına servis edildi. Çocukları işçi trafiğine nasıl dahil ettikleri de belgeselde yerini aldı. Belgesele göre bu çocuklar tek seferlik de değil, düzenli olarak ve farklı bölgelerde görev alarak çalıştırılıyordu. Nestle her fırsatta çocuk işçileri çalıştırdığını inkar etse de Uluslararası İşçi Hakları Fonu Nestle'nin bu günahını gözler önüne serdi ve 3 Balili çocuk adına Nestle'ye büyük bir dava açtı. Davanın sonunda çocukların zorla çalıştırıldığı ve suistimal edildikleri de kanıtlanmış oldu. Ancak bu konuda Nestle yalnız değil. Diğer gıda devleri de her geçen gün daha fazla çocuk işçi çalıştırarak sömürünün büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Şu ana kadar Nestle'nin işçi hakları hakkında pek de bir hassasiyeti olmadığını gözler önüne serdiğimizi düşünüyorum. Ancak işin boyutunu ortaya koyabilmek için dümeni Filipinlere kıralım. Çünkü şirket burada yaşanan tüm skandalları bastırmak için elinden geleni yapıyor. Skandalların başını çeken konuysa işçilere yapılan kötü muamele. Yüksek stres ve hiç azalmayan iş yükünün altında ezilen işçiler sendikalaşma yolunu tercih etse de Nestle bu işçileri mahkeme kararlarını umursamadan uzaklaştırıyor. Dağıtıcıların işçilerine uyguladığı baskı ve kötü çalışma koşulları da denetlenmiyor. Çünkü Nestle özellikle fakir ülkelere yatırım yapmayı tercih ederek sözde istihdam sağlıyor. Bu işçiler üzerinden milyarlarca dolar kazandığını söylememe de sanırım gerek yok. Evet, içeriğimizin sonuna geldik. Siz sonraki bölümlerde hangi markaları görmek istersiniz? Yorumlara bekliyoruz. Başlıkta ya da kapakta gördüğünüz gibi GZT'nin Marka Günahları serisi yeni içeriğiyle sizlerle. Bugün masamızda Nestle var ve hazırsanız başlıyoruz. İçeriğimize Nestle'yi biraz daha yakından tanıyarak başlayalım. Şirket 1867'de Henry Nestle tarafından kuruluyor.